miladi 628. Arap Yarımadası'nın kavurucu sıcaklarında, uçsuz bucaksız çölün ortasında atlarını dört nala süren yalnız haberciler görüyoruz. Eğerlerinde ne altın var ne de gümüş. Ellerinde sadece rulo yapılmış birer parşömen taşıyorlar. Ancak o deri parçalarının üzerindeki sözler, dönemin süper güçleri olan Roma'nın mermer saraylarını ve Pers İmparatorluğu'nun görkemli tahtlarını titretecek güce sahip. Çünkü o mektupların altında, alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberin, Hazreti Muhammed'in gümüş mührü var. Herkes Hudeybiye'yi bir yenilgi, bir geri çekilme sanmıştı. Neden Kabe'ye girmedik, neden o ağır şartları kabul ettik demişti. Oysa o anlaşma, İslam devletinin ellerini serbest bırakan stratejik bir şaheserdi. Güneydeki Mekke tehdidi durdurulmuş, şimdi sıra dünyaya açılmaya ve kuzeydeki o zehirli yılanın başını ezmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz önce kralları İslam'a davet etti. Ardından ordusunu toplayıp Arabistan'ın en zengin, en korunaklı ve fitnenin ana merkezi olan Hayber Kalesi'ne doğru harekete geçti. Peki gönderilen o bir parça kağıt, koskoca Bizans İmparatorunu sarayında nasıl ağlattı? Pers İmparatoru mektubu yırttığında kendi sonunu nasıl hazırladı? Ve Hayber'in aşılmaz denilen göklere uzanan o devasa demir kapılarını, gözleri hastalıktan açılmayan tek bir adam, Allah'ın arslanı Hazreti Ali, yerinden nasıl söküp attı? Mühürle başlayan, kılıçla biten büyük destan başlıyor. Hudeybiye dönüşü, Medine'de hummalı bir diplomasi trafiği başladı. Peygamber Efendimiz, İslam'ın mesajının artık sadece Araplara değil, tüm insanlığa ulaşma vaktinin geldiğini ilan etti. Bizans Kayseri'ne, İran Kisrası'na, Mısır Mukavkısı'na ve Habeş Necaşisi'ne elçiler gönderilecekti. Sahabeler uyardılar. Ey Allah'ın Resulü! Krallar, mühürsüz mektupları asla okumazlar, ciddiye almazlar. Bunun üzerine Peygamberimiz hemen gümüş bir yüzük yaptırdı. Üzerinde yukarıdan aşağıya doğru 3 kelime kazılıydı. Allah, Resul, Muhammed. Bu mühürle damgalanan mektuplar dünyanın dört bir yanına dağıldı. İlk durak Bizans'tı. Elçi Dıhye mektubu İmparator Herakleius'a ulaştırdı. Herakleius zeki bir adamdı. Dini metinleri biliyordu. Mektubu okuduğunda etkilenmişti. Ama emin olmak istedi. O sırada ticaret için o bölgede bulunan Ebu Süfyan'ı buldurup huzuruna çağırdı. Ebu Süfyan henüz Müslüman değildi. Peygamberin düşmanıydı. Ancak imparator, bana Muhammed'i anlat, yalan söylersen kelleni alırım deyince doğruları söylemek zorunda kaldı. Ebu Süfyan anlattıkça Herakleius'un rengi değişti ve sonunda o tarihi itirafı yaptı. Eğer anlattıkların doğruysa, şu ayaklarımın bastığı yerler yakında onun olacaktır. Yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım. İmparator hakkı görmüş ama tacını ve tahtını kaybetme korkusuyla iman etmemişti. Doğuda ise bambaşka bir kibir vardı. Abdullah bin Huzafe, mektubu Sasani İran İmparatoru Kisra Perviz'e sundu. Kisra, mektubun başında Allah'ın kulu Muhammed'den ifadesini görünce öfkelendi. Benim kulum bana nasıl ismini önce yazar, diyerek mektubu paramparça etti ve elçiyi kovdu. Abdullah bin Huzafe durumu Medine'ye bildirince, Peygamber Efendimizin dudaklarından o sarsıcı beddua döküldü. O benim mektubumu nasıl parçaladıysa, Allah da onun mülkünü ve saltanatını öyle parçalasın. Çok geçmeden Kisra, Özoğlu tarafından hançerlenerek öldürüldü ve devasa Pers İmparatorluğu tarih sahnesinden silinip gitti. Mısır Mukavkısı ise nezaketle karşıladı, iman etmedi. Ama Peygamberimize kıymetli hediyeler ve daha sonra Peygamberimizin eşi olacak olan Maria validemizi gönderdi. İslam artık bir kabile dini değil, kralların gündemine giren evrensel bir güçtü. Diplomasi masasında taşlar yerine oturmuştu. Şimdi sıra, savaş meydanında yarım kalan bir hesabı kapatmaya gelmişti. Gözler kuzeye, ihanetin ve servetin kalesi Hayber'e çevrildi. Medine'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde, volkanik kayalıkların üzerine kurulmuş, hurma bahçeleriyle çevrili devasa bir kale, şehir vardı. Hayber. Burası sıradan bir yerleşim yeri değildi. Medine'den sürülen Beni Nadir Yahudilerinin toplandığı, Hendek Savaşı'nda müşrik ordusunu finanse eden
Beni Kurayza'yı ihanete zorlayan ve peygamberimize sürekli suikastçılar gönderen fitnenin karargahıydı. Onlar orada durduğu sürece Medine asla güvende olmayacaktı. Üstelik Hayber Yahudileri Arabistan'ın en savaşçı kabilelerinden Gatafan ile anlaşmışlardı. Müslümanlar bize saldırırsa arkadan vurun, hurma hasadımızı paylaşalım. Bu, Müslümanlar için iki ateş arasında kalmak demekti. Peygamber Efendimiz askeri dehasını burada bir kez daha konuşturdu. Ordusuyla Hayber'e doğru yola çıktı. Ama rotayı öyle bir çizdi ki Gatafan ordusu ile Hayber'in arasına girdi. Gatafanlılar, Müslümanlar bizim evlerimize, ailelerimize saldıracak korkusuna kapılıp geri çekildiler. Hayber'e yardıma gidemediler. İttifak bozulmuş, Hayber yapayalnız kalmıştı. 1600 kişilik İslam ordusu sessizlik içinde ilerledi. Gece karanlığında Hayber sınırına dayandılar ama saldırmadılar. Sabahın olmasını beklediler. Gün ağarıp Hayberli çiftçiler ellerinde kazma küreklerle tarlalarına gitmek için kale kapılarını açtıklarında karşılarında ufku kaplayan İslam ordusunu gördüler. Dehşet içinde "Muhammed ve ordusu" diye bağırarak ellerindekileri atıp kalelere kaçıştılar. Peygamber Efendimiz o an "Allahu Ekber, Hayber harap oldu" diye haykırdı. Ancak iş kapıları kapatmakla bitmeyecekti. Çünkü karşılarında çadırlar değil, kat kat surlardan, sarp kayalıklardan ve birbirine tünellerle bağlı 8 büyük kaleden oluşan aşılmaz bir savunma sistemi vardı. Kuşatma çok uzun, çok kanlı ve çok aç geçecekti. Kuşatma başlamıştı ama Hayber beklendiği gibi kolay lokma değildi. Burası tek bir kale değil, volkanik kayaların üzerine inci gibi dizilmiş, surları göklere uzanan 8 ayrı kaleden oluşan bir sistemdi. Natat, Şık, Ketibe. Her biri diğerinden daha yüksek, daha sağlamdı. Yahudiler surların üzerine çıkıyor, aşağıya ok ve kızgın taş yağdırıyorlardı. Müslümanlar kalelere yaklaşamıyor, günler geçtikçe erzak tükeniyordu. Açlık o kadar dayanılmaz bir hal aldı ki, bazı askerler çaresizlikten yük taşıdıkları ehli eşekleri kesip kazanlarda kaynatmaya başladılar. Peygamber Efendimiz dumanları görünce durumu sordu. Eşek eti pişiriyorlar denilince o an kesin bir emir verdi. O, etleri dökün, kapları kırın. Ehli eşek eti haramdır. Müslümanlar açlığın pençesinde kıvranırken itaat sınavını da geçip kazanları devirdiler. Ancak moral çökmek üzereydi. Üst üste yapılan saldırılar başarısız oluyordu. Hazreti Ebubekir sancağı aldı. Kaleleri zorladı ama yoğun ok yağmuru altında geri çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün sancağı Hazreti Ömer aldı. O da en ön safta savaştı. Askerleri cesaretlendirdi ama sarp kayalıklar ve düşmanın şiddetli savunması aşılamadı. Kaleler bir türlü düşmüyordu. Fısıltılar başladı. Hayber geçilmez mi? Buradan eli boş mu döneceğiz? Tam bu umutsuzluk anında, güneş batarken Peygamber Efendimiz çadırından çıktı ve tarihe geçen o müjdeyi verdi. Sesi tüm ordugaha yayılan bir güven taşıyordu. Yarın sancağı öyle bir adama vereceğim ki, o Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Ve Allah, fethi muhakkak onun elleriyle gerçekleştirecektir. Bu söz bomba etkisi yarattı. Kimdi bu adam? O gece İslam ordusunda kimse uyumadı. Herkes "Acaba ben miyim?" diye heyecanla sabahı bekledi. Hazreti Ömer bile daha sonra "Ben liderliği hayatımda hiç istemedim, sadece o gün istedim. Peygamber beni seçsin diye boyumu uzatıp kendimi göstermeye çalıştım" diyecekti. Sabah olduğunda güneş Hayber'in kara taşlarını aydınlatırken Peygamber Efendimiz "Ali nerede? Ebu Talib'in oğlu nerede?" diye sordu. Sahabeler hüzünle cevap verdiler. "Ey Allah'ın Resulü! Onun gözleri çok kötü ağrıyor. Çadırından çıkamıyor, önünü bile göremiyor." Hazreti Ali getirildiğinde gözleri iltihaptan kapanmış, acı içindeydi. Bir savaşçı için kör olmak ölüm demekti. Ancak Peygamber Efendimiz Ali'nin başını tuttu. Şifalı nefesiyle dua edip gözlerine tükürdü. O an bir mucize gerçekleşti. Ali'nin gözleri sanki hiç ağrımamış gibi açıldı, eskisinden daha keskin görmeye başladı. Peygamberimiz kendi zırhını ona giydirdi. Meşhur kılıcı Zülfikar'ı beline taktı ve sancağı eline verip "Git
ve fethet. Allah seninle beraberdir dedi. Hazreti Ali, kırmızı bir rüzgar gibi atını Hayber'in en güçlü kalesi olan Kamus'un önüne sürdü. Kalenin kapısı açıldı ve dışarıya Hayber'in en korkunç savaşçısı, 1000 kişiye bedel denilen dev cüsseli Merhab çıktı. Üzerinde 2 kat zırh vardı. Kafasında yumurta büyüklüğünde bir yakut taşıyan miğfer parlıyordu. Merhab kükredi. Hayber halkı iyi bilir ki ben Merhab'ım. Silahları tam, tecrübeli ve galip bir kahramanım. Hazreti Ali ise atının üzerinde gayet sakin, o meşhur cevabını verdi. Ben de o kişiyim ki annem bana Haydar Arslan ismini vermiştir. Ormanların heybetli arslanı gibi sizi yere sereceğim. Söz bitti, kılıçlar konuştu. Merhab elindeki devasa baltayla saldırdı. Hazreti Ali çevik bir hamleyle sıyrıldı ve Zülfikar'ı öyle bir indirdi ki darbe Merhab'ın miğferini parçaladı, başını yardı ve dişlerine kadar indi. Dev adam bir ağaç gibi yere devrildi. Liderlerinin tek vuruşta öldüğünü gören Yahudiler paniğe kapılıp kaleye kaçtılar ve dev demir kapıyı kapattılar. İşte o an İslam tarihinin en epik sahnelerinden biri yaşandı. Çatışma sırasında kalkanı düşen Hazreti Ali, kalenin devasa demir kapısına yöneldi. O kapı ki, tarihçilerin 7 kişinin zorla açıp kapattığı dediği bir kapıydı. Hazreti Ali, imanından aldığı insanüstü bir güçle kapının halkalarına yapıştı. "Ya Allah!" diyerek yüklendi ve o devasa demir kapıyı menteşelerinden söküp kopardı. Sökülen kapıyı kendisine kalkan yaptı. Üzerine yağan oklara aldırmadan ordunun kaleye girmesi için bir köprü gibi kullandı. Bu manzara karşısında ne Yahudilerin direnci kaldı ne de surların bir anlamı. Müslümanlar sel gibi kaleye aktı. Allahu Ekber sesleri Hayber semalarında yankılanırken aşılmaz denilen Kamus Kalesi düşmüş, kuzeyin kilidi kırılmıştı. Ancak savaş bitse de tehlike bitmemişti. Bu kez düşman kılıçla değil, zehirli bir ziyafetle, sinsi bir suikastla gelecekti. Kamus Kalesi'nin ve o meşhur Merhab'ın düşüşü, Hayber'deki diğer kalelerin de direncini bir domino taşı gibi yıktı. Yahudiler, canlarının bağışlanması karşılığında teslim oldular. Ancak kurnazlıklarını son ana kadar kullandılar. Peygamber Efendimiz'e, "Ey Muhammed, bizi bu topraklardan sürme. Biz tarımı, hurma yetiştirmeyi iyi biliriz. Toprakları biz işleyelim. Çıkan mahsulün yarısını size verelim. Yarısı bizde kalsın" teklifinde bulundular. Savaş ganimetiyle değil, sürdürülebilir bir gelirle ilgilenen Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Böylece İslam devletinin ilk arazi vergisi sistemi kurulmuş oldu. Ancak Hayber'in teslim olması, kinin bittiği anlamına gelmiyordu. Kılıçla kazanamayanlar, bu kez sofrada korkunç bir suikast planıyla geldiler. Merhab'ın yeğeni olan Zeynep bint Haris adındaki Yahudi kadın, Peygamberimiz için bir ziyafet hazırladığını söyleyerek onu yemeğe davet etti. Kadın, önceden sinsice bir araştırma yapmış, Peygamberimizin kuzu etinin en çok kürek ve kol kısmını sevdiğini öğrenmişti. Bu yüzden o bölgeye öldürücü etkisi çok yüksek, anında felç eden bir zehir enjekte etti. Sofraya oturulduğunda Peygamber Efendimiz kendisine ikram edilen o kürek etinden bir ısırık aldı. Ancak lokmayı yutmadan yüz ifadesi bir anda değişti. Sanki et onunla konuşuyordu. Ağzındakini derhal çıkardı ve yanındakilere, "Ellerinizi çekin, bu et yemeyin. Çünkü bu kürek kemiği bana zehirli olduğunu haber veriyor," diye haykırdı. Fakat o sırada o etten bir parça yutmuş olan sahabi Bişir bin Bera, zehrin etkisiyle oracıkta şehit düştü. Suikastçı kadın yakalanıp getirildiğinde suçunu itiraf etti. "Eğer gerçekten bir peygambersen Allah sana haber verir, zarar görmezsin," diye düşündüm. "Ama eğer yalancı bir kralsan seni zehirleyip halkımı kurtarmak istedim." Bu olay Peygamberimizin bir mucizesi olarak kayıtlara geçti, ancak o zehrin acısını vefat edene kadar zaman zaman damağında hissedecekti. Hayber'in fethi, İslam tarihinde ekonomik bir milattı. O güne kadar açlıkla, yoklukla, karnına taş bağlayarak mücadele eden Müslümanlar, Hayber'in devasa serveti ve yıllık hurma hasadıyla ilk kez refaha kavuştu. Hazreti Ayşe validemiz o günleri şöyle anlatacaktı: "Biz Hayber fethedilene kadar hurmaya hiç doymamıştık. Artık Medine
Arabistan'ın en zengin devleti olma yolundaydı. Bu zaferin bir diğer büyük sonucu da diplomatik bir evlilikle geldi. Hayber esirleri arasında Beni Nadir kabilesinin lideri Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye de vardı. Babası Hendek Savaşı'nın fitnecisiydi ve idam edilmişti. Safiye bir prensesti ama şimdi esirdi. Peygamber Efendimiz onun bu onurlu statüsünü korumak ve Yahudilerle olan gerilimi yumuşatmak için ona seçenek sundu. İstersen ailene dön, istersen Müslüman ol, seni azat edip nikahıma alayım. Hazreti Safiye, İslam'ı seçti ve müminlerin annesi sıfatını alarak peygamber hanesine katıldı. Bu hamle, düşmanlığı akrabalığa dönüştüren büyük bir siyasi incelikti. Hayber fethiyle kuzeydeki tehlike bitmiş, mektuplarla dünyaya mesaj verilmiş, Medine zenginleşmişti. Artık Müslümanların önünde tek bir engel kalmamıştı. Hudeybiye'de verilen sözün tutulması. Ertesi yıl gelmişti. Kılıçlar kınına girecek, ihramlar giyilecek ve yıllardır hasretle beklenen Kabe, kaza umresiyle tavaf edilecekti. Ancak asıl fırtına, kuzey sınırlarında kopmak üzereydi. İmparator Herakleius'un orduları ve İslam'ın seçkin komutanları ilk kez Mute denilen yerde kafa kafaya gelecekti. 3000 kişilik İslam ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusuna karşı verdiği o imkansız savaşı ve o savaşta 3 komutanın şehit düşüp Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını alacak olan Halid bin Velid'in doğuşunu, hepsini bir sonraki bölümde nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Tarihin en büyük destanlarını kaçırmamak için kanala abone olun, bildirim zilini açın ve bizimle kalın. Görüşmek üzere.